Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda paylaştığım cildimi bu halden bu hale nasıl getirdim short videomdan sonra çok fazla cilt bakım rutinimle ilgili bir video yapmamı istediniz. O yüzden bu videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere cilt bakım rutinimi paylaşacağım. Biraz ayrıntılı bir video olacak. O yüzden bilerek ilk önce Reels veya short videosu yapmak istemedim. Ayrıntılı bir şekilde böyle bir vlog yapmak istedim. İlk olarak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Cilt bakım rutinim tamamen benim kendi yıllardır denediğim ürünlerden sonra kendime en iyi gelenleri bulup kendim için oluşturduğum cilt bakım rutinimden bahsedeceğim. Çünkü ben çok fazla işte her ürünün içeriğini araştırıp bunda bu var, şunda şu var, şöyle yapmam gerekiyor. Çok iyi derin bir cilt bakım ürünleriyle ilgili bilgi sahibi birisi değilim. O yüzden bu yapacağım video tamamen kendi deneyimlerimden yola çıkarak hazırladığım bir video olacak. O yüzden yanlış anlaşılmak istemem ve şunu da söylemek istiyorum. Herkesin cildi farklı ve herkese her ürün iyi gelmiyor. Kimine çok iyi gelmiş bir ürün görüyorum mesela. Alıyorum, deniyorum, bana çok iyi gelmiyor. Ben onu değiştiriyorum ya da bana çok iyi gelen bir ürün size iyi gelmeyebilir. O yüzden birazcık deneme yanılma yapmanız gerekiyor. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Ben de şimdi gösterdiğim cildimin bu çok fazla yanaklarımda bir sivilce sorunu yaşadığım bir dönemim vardı. O dönemimde 24 yaşındayım. Aslında bakarsanız yıllar boyunca cildim öyle değildi. O cildim sanırım bir yıl kadar, bir yıl belki de biraz daha fazla sürdü. Ama ondan öncesinde tabii ki de cilt bakımı yapmadığım bir dönem var. O dönemde de cildim sadece temiz değil, gözeneklerim büyük, cildim iyi değil, parlak değil. Ya bir şekilde idare ettiğim bir cilt vardı ve makyaj falan zaten çok düzgün yapamadığım bir dönemdi. Bu 24 yaşımdan sonrasında birden cildim o şekilde bir döneme girdiği için biraz da cilt bakımına o zaman başlamıştım. Tabii ki de doğru yapamıyordum. Ama o yıldan sonrasında tabii ki de cildim düzelmeye ve doğru bir rutin oluşturmaya gitti. Şimdi sizlerle o rutinimi paylaşacağım. İlk olarak söylemek istediğim şey cildin temizliği. Cilt bakımı aslında en başta cildin temizliğinden geçiyor. Nasıl ellerimizi her gün yıkıyoruz, yüzümüzü, cildimizi her gün yıkamamız gerekiyor. Yani sabunla el yıkadığınız gibi yüzünüzü de yıkamanız gerekiyor. Ben bugün makyaj yapmadım, cildim temiz zaten diye düşünmemeniz gerekiyor. Ben de bazen çok yorgun olduğum günlerde yalan söylemeyeceğim. Cildime bir tekrar makyaj yapmadıysam yıkamadan yattığım günlerde oluyor ama bunu her zaman yapamazsınız. Her zaman yaparsanız kötüye gider cildiniz. O yüzden bunu öncelikle uyarmak istiyorum. Ve temizlikten başlayacaksak temizlik çift aşamalı temizlik yapıyoruz. Özellikle tabii ki de bu Kore cilt bakımlarından bahsedeceğim. Çift aşamalı temizlik nedir? Çift aşamalı temizlik ilk önce yağ bazlı bir ürünle cildinizi temizlemek, daha sonrasında üzerine köpüklü bir ürünle temizlemek. Şimdilik ben öncelikle yağ bazlı temizlik için kullandığım ilk olarak ürünümü gösteriyorum. Anoa Heart Leaf Pore Control Cleansing Oil. Bu Anoa markasının cilt temizlik yağı. Bu temizleme yağını özellikle zaten makyaj çıkarıcı olarak kullanıyorum. Bu yağ bazlı temizleyici ile makyajımı öncelikle bununla temizliyorum ve bu şekilde de yıkamış oluyorum. Ama bunu böyle birkaç dakika yapmanız gerekiyor. Özellikle bu gözenekli kısımlarınızı baya yapabilirsiniz. Makyaj yapmadığınız günde yine de yüzünüzü yıkayacaksanız da öncelikle bununla yıkamanız ve gözenekleri ince ayrıntılı bir şekilde birkaç dakika boyunca ovalayarak yapmanızı öneriyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Özellikle bunu yaparken zaten elinize bazen böyle gözeneklerinizden çıkmış bir şekilde göreceksiniz. Parmağınıza da geliyor. Bunun üzerine cildinizi daha sonrasında o yağı yıkamanız gerekiyor tabii ki de. Suyla yıkayıp yüzünüz ıslakken köpüklü temizleyiciye geçiyoruz. Yine aynı şekilde bu birlikte zaten bir set. Bu Anoa'nın yüz yıkama köpüğü. Bununla daha sonrasında yüzünüzü köpürterek, o zaten yüzünüz ıslaktı, yüzünüzü köpürterek yıkıyorsunuz. Bu bir temizlik aşamamız bu şekilde bitiyor. Bu arada bu iki temizleyiciyi ben kullandığım temizleyiciler ama başka bir sürü güzel temizleyici ürünler olabilir. Dediğim gibi sizlerin araştırıp bulabildiğinizi kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer başka şekilde bir ürün kullanırsam sizlere de göstereceğim. Ama benim en az birkaç yıldır kullandığım temizlik ürünü bunlar. Daha sonrasında yüzümü ıslak yüzümü yıkadım. Arkadaşlar ben havlu kullanmıyorum yüzüme kurularken. Çünkü havlular bakteri çok fazla topluyor. Kağıt havlu bulunduruyorum bu mutfak havlularından. Yüzümü her zaman onunla kuruluyorum. Havlu kullanmıyorum yüzüme. Yani bence bu da çok önemli bir aşama. O yüzden bunu da sizlere tavsiye ederim. Yüzünüzü havluyla özellikle herkesin kullandığı veya kendi
elinizi kuruladığınız havlunuzla bile yüzünüzü kurulamayın. Daha sonrasında bakıma geçiyoruz. İlk olarak sizlere önereceğim şey bir tane vitamin kullanmanız. C vitaminini öneririm en çok. C vitamini en önemlisi bence cilt için. Çünkü yaşlandırmayı en çok geciktiren ve cildi parlaklık ve esneklik kazandıran vitamin. Ben yıllardır C vitamini kullanıyorum. Ama tabii ki de her zaman aynı markayı kullanmadım. Çeşit çeşit markalar denedim. O yüzden size 2 seçenek vereceğim. Şimdi özellikle son zamanlarda uzun süredir kullandığım C vitamini şu ürün. Ama bu ürünü size tavsiye ederken biraz zorlanıyorum çünkü bu ürünü her yerde bulamıyoruz. Ben de kardeşlerimi yurt dışından getirtmiştim. Amerika gibi yerlerde özellikle satılıyor. Kore'de de bulamıyorum. O yüzden bundan 1-2 şişe alıp kullandım, bitirdim ve çok beğendim. Hani gerçekten güzel bir C vitamini serum. Öneririm bulabilenlere. Yani bulabilirseniz çok çok iyi olur. Ben de sık bulamıyorum. Ama onun haricinde öncesinde kullandığım C vitaminim vardı ve bu bittikten sonra tekrardan ona geçeceğim. O da güzel bir C vitamini. Bu C vitamini de Misha'nın C vitamini. Bunu Türkiye'de de bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu C vitamini de oldukça güzel bir serum. Ben mesela şimdi bu bir rutin farkı olabilir. Herkes aynı yapmıyor olabilir. Ben yüzüme hiçbir şey sürmeden önce İlk olarak yıkanmış temiz yüze, kuru yüze C vitamini uyguluyorum. Ama tabii ki de bunu önce serum, önce tonik uygulayıp sonra da vitamin kullananlar olabilir. Kendiniz de yapıp bana böyle iyi gelmedi, ben bir şey kullandıktan sonra C vitamini süreceğim derseniz değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu benim kendi rutinim. Ben hiçbir şey sürmeden önce vitaminimi sürüyorum, C vitaminimi. C vitamini zaten emdikten sonrasında toniğe geçiyoruz. İyi bir cildin en önemli aşamaları cildin temiz olması ve çok iyi nemlendirilmiş olması. Ama tabii ki de ayrı başka bir sürü unsur var. Onları videonun sonunda bahsedeceğim. Şimdi öncelikle çok iyi nemlendireceğiz cildimizi. Tonik çok önemli bir aşama cilt bakımında. Tonik gerçekten cildin nemi hapsetmesini sağlıyor. Bir sürü tonik denedim şu zamana kadar. Bir sürü, yani çok fazla tonik denedim. Bir sürü güzel de tonik var. Şu an bana en iyi gelen tonik Dokto'nun bu toniği. Bitirdim zaten, sık sık bunu kullanıyorum. Bittikçe de bunu alıyorum. Dediğim gibi başka çok güzel tonikler var. Pirincili tonikler var. Denemiştim bir sürü. Yine bir şekilde belki denediğim toniklerle ilgili de video isterseniz ayrıyeten çekerim. Ama şu an bana iyi gelen, beni nemli tutan, oldukça nemlendiren bir tonik benim için. Tavsiye ediyorum ama Türkiye'de satılıyor mu, satılmıyor mu bir bilgim yok. Bir araştırıp video yaparken, editlerken bu satılıyorsa burada yazarım, olmadı sizler için. Cildimize bu toniği sürüyoruz ama toniği sürmenin bir yöntemi var. Toniği alıp elinize böyle yüzünüzü yıkar gibi sürmüyorsunuz. Elinize alıp toniği böyle yüzünüze şak 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 yaparak, vurarak sürüyorsunuz ve yüzünüzü o şekilde yediriyorsunuz. Yani ne yapmıyoruz? Yıkamıyoruz yüzümüzü tonikle. Böyle. Ondan sonra bunu sürdükten sonra neye geçiyorum? Bir serum kullanıyorum. Şimdi şöyle, serumda birkaç serum kullanıyorum. O yüzden hani tek bir tane seçip göstermek istemedim, sizlere fikir olsun diye gerçekten kullandığım çeşit çeşit serumları sizlere göstermek istedim. O yüzden şimdi hepsinden bahsedeceğim. İlk olarak bu sıralar genelde uzun bir süredir tonikten sonra yüzüme kullandığım serum Medicup'ün PDRN Pink serumu. Şöyle gösteriyorum. Bu ürün içeriği açısından çok güzel ama tamamen hassas ciltli bir yapınız varsa dikkat etmenizi önerebilirim. İçerisinde PDRN, yani somon DNA'sı yüksek bir ürün ve bu yüzden ciltteki kolajen üretimini destekliyor. Yani daha çok yaşlanma karşıtı için de özellikle önerilen bir serum. Genelde bu serumu kullanıyorum ve çoğu zaman gece yaptığım rutinden sonra şu zamana kadar gösterdiğim ürünlerin çoğu Kore ürünü ama şu Kore ürünü değil. Bu Estée Lauder'ın Night Repair isimli bir serumu, zaten çok ünlü bir serum. Gerçekten de çok kaliteli ve düzgün, güzel bir serum. Biraz pahalı bir ürün. Hani değer ama hani böyle alıp bayağı da uzun bir süre gidiyor. O yüzden aslına bakarsanız değiyor da diyebilirim. Güzel bir yenileme yapan bir serum. Güzel nemlendiriyor. Gerçekten yüzü çok nemli yapıyor. O yüzden bunu da öneririm eğer gerçekten böyle bir serum arayanlar varsa. Bu üründe yine Cosrx'in ürünü. Şöyle gösteriyorum. Bu üründe Skin Booster diye geçiyor. Aslında içerisinde hyaluronik asit, amino asitler var. Yani biraz asitleri fazla bir ürün. Eğer cildiniz asitlere alışkın değilse asitleri önce bir yüzünüzü alıştırmak gerekiyor kullanmaya başlamadan önce. O yüzden yine hassas ciltliyseniz dikkat etmenizi öneririm. Ama güzel, gerçekten nemlendiren asit bazlı bir serum.
Genelde bu ürünü makyaj öncesi kullanıyorum. Yine makyaj öncesi yüzümü bakım yaptıktan sonra bir nemlendirmek gerekiyor. O nemlendirmek için de ben genelde bu serumu kullanıyorum. Makyaj öncesi benim hoşuma gittiği için. Nemli ama böyle yapışkan bir his vermiyor ve makyajımın altında kötü durmuyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Yani 3 tane serumu biraz dönüşümlü kullanıyorum diyebilirim. Bunları da göstermek istedim. Serumlardan sonra gözaltı kremine geçiyoruz. Gözaltı kremi arkadaşlar ben de hala araştırıyorum. Çünkü gözaltı kremi gerçekten böyle çok güzel, bana aşırı iyi geldi diyeceğim bir göz kremi hala arama aşamasındayım. Çok fazla yine krem denedim. Bu çok önerildiği için zaten bunu belki hepiniz görmüşsünüzdür. Beauty of Joseon markasının göz kremi. Ginseng ve retinal bazlı bir göz altı kremi. Aslında gözaltı kararmaları olanlar için çok çok fazla önerilen bir kremdi. Ben de çok fazla övüldüğü için almıştım. Yine kullanıyorum, bayağı kullandım ama böyle gözle görülür bir fark gördüm diyemeyeceğim. Belki de kimisine çok çok iyi geliyordur. Dediğim gibi bu bir fark ama kötü bir krem değil. Sadece çok büyük bir fark yaratan bir krem değil. Sadece iyi nemlendiren bir krem. Kötü bir krem değil. Dediğim gibi denerseniz size çok çok da iyi de gelebilir. O yüzden bunu da göstermek istedim. Bu kremi kullanıyorum zaten. Şu anda kullandığım göz kremi bu. Ama yeni bir göz kremine daha geçtim. Onu da göstereyim. Bu göz kremi de yine VT Kozmetik'in PDRN Riddle Shot kremlerinden. Zaten VT Kozmetik'in genelde Riddle Shot ürünleri çok fazla var. Böyle iğne bazlı. Gerçekten güzel oluyor ürünleri. Bunu da yeni geçtim. Kız kardeşim aldı, tavsiye etti. Ben de o yüzden şimdi bunu deniyorum. Çünkü dediğim gibi arama içerisindeyim göz kremine hala. Ama güzel kremler. Hiçbiri kötü değil. Kullanıldı çok çok fazla olmadığı için henüz uzun vadeli etkisinden bahsedemiyorum. Videoda bir göstereceğim sizlere şimdi nasıl bir ürün olduğunu. Ürün şöyle. Şöyle bir ucu var. Şuraya dokunduğunuzda tabii ki sürerken şöyle titreme yapıyor. O yüzden şu başlığını çok beğendim. Sürerkenki hissi de çok güzel. Ve genelde bu üründe uzun vadeli göz altı kırışıklıkları ve yani eye filter diye geçiyor. Sonraki aşamada tabii ki de dediğim gibi şimdi bu rutinde herkesin çok çok daha fazla kullandığı şeyler de olabilir. Daha az kullananlar da olabilir. Dediğim gibi ben böyle bazen çok fazla şey sürmenin daha iyi olacağına falan inanmıyorum. Daha az güzel ürünler kullanarak da halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Nemlendirici son aşamam. Nemlendirici olarak bunu kullanıyorum. Astura mı bilmiyorum. Benim çok çok beğendiğim bir nemlendirici krem oldu. Kuru ve hassas ciltler için önerilen bir krem. Benim cildim de zaten biraz kuru karma olduğu için bana çok çok iyi geldi. Cilt koruma bariyeri yapıyor, güzel nemlendiriyor. Makyaj öncesi de gece yatmadan önce yaptığım rutinde de genelde bu kremle nemlendiriyorum. Eğer Türkiye'de satışı varsa veya Kore'ye gelip de ne alacağım diye düşünenler varsa Olive Young'tan alabilirsiniz. Son olarak dudaklarımızı unutmuyoruz. Dudaklarımı da her cilt bakımı yaptıktan sonra nemlendiriyorum. Bu da bir dudak maskesi. Zaten ünlü bir dudak maskesi. Çoğu yerde de görmüşsünüzdür. Laneige markasının Deep Night Mask olması lazım. Sleeping Mask. Genelde cilt bakımı yapmadan önce, hatta makyaj öncesi dudağımı nemlendirmem gerektiğinde genelde bu ürünü kullanıyorum. Tavsiye ederim yani denemediyseniz. Güzel bir nemlendirici. Dudaklarımızı da nemlendirdikten sonra rutinimiz bitiyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Bazen farklı şeyler ekleyebiliyorum. Bazen ürün değiştirebiliyorum gibi. Bu yıllardır deneye deneye en son bir yıldır yaptığım son rutinim bu şekildeydi. Ama cilt bakımının yanı sıra sizlere söylemek istediğim şey şu. Şimdi ben bunları kullandığım an cildim düzelecek diye bir şey yok. Ve ben de hala çok fazla yapamıyorum bunu. Ama cildin güzelliği için en önemli şey uyku ve beslenme. Ve ben de gerçekten şu geceleri erken yatma olayını beceremiyorum. Becerenler varsa tebrik ediyorum. Gerçekten geceleri erken uyumak, yani saat 10'da 11'de uyumuş olmak cildi o kadar güzel yeniliyor ve o kadar faydalı şeyler salgılıyor ki cilde. Resmen yaşlanmıyorsunuz. Bunu sürekli yapanları görünce gerçekten farkı anlıyorum. Yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum henüz. Öyle bir rutinimi tamamen oturtturamadım. Zaten öncesinde de 3 yıl boyunca havalimanında çalıştığım için, vardiyalı çalıştığım için gerçekten gece uykusu veya düzenli uyku nedir bilmezdim. O yüzden zordu.
Ama yapabilenler olursa kesinlikle erken yatmanızı tavsiye ediyorum. Ve tabii ki beslenme, çok fazla abur cubur ıvır zıvır yemememiz gerekiyor. Birazcık daha doğru beslendiğim zaman cildim kesinlikle çok çok daha güzel oluyor. Ve bir tane daha eklemek istediğim şey, yastık kılıfınızı çok sık değiştirin arkadaşlar. Yani yastık kılıfı 2 günde bir değiştirin en az. Çünkü tamamen yüzümüzü sürekli sürdüğümüz, koyduğumuz bir yer yastık. Ve orası da aynen havlunun bakteri biriktirmesi gibi yastık kılıflarımızda biriktiriyor bakteri. O yüzden yanaklarınız, buralarınız, şuralarınız yağlanıyorsa, bozuluyorsa, başka bir şeyler daha fazla çıkıyorsa, yastık kılıfınızı da sık değiştirmiyorsanız bu sorun vardır. O yüzden bunu da tavsiye ediyorum. Aslında temizlik, içten temizlik ve uyku çok çok önemli. Ama tabii ki de bunları yapsanız da yüzünüz ayrıca nemli olması çok çok önemli. Benim tavsiyelerim bu şekilde. Son dediğim tavsiyeleri hepsini tamamen ben de yapamıyorum. Tabii ki de yastık kılıfı, havlu gibi şeylere dikkat etmeye çalışıyorum. Uyuyabilirsek çok çok daha güzel olur. Gözaltı içinde, cildiniz içinde. Rutinim bu şekildeydi. Ürünlerimin çoğu zaten Kore ürünü, Kore cilt bakımı. Bulabildiklerinizi Türkiye'den bulabilirsiniz. Güzel olur tabii ama dediğimlerim içerisinde başka ürün denemesi yapabilirsiniz. Türkiye'den bulunuz. Başka Kore ürünlerinde denemesini yapabilirsiniz. Çoğu Kore ürünü bu arada güzel, kaliteli. Sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu tür içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız da yazabilirseniz çok sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese mükemmel ciltler diliyorum. Hoşçakalın.